Düşünce tarzınız hastalıkları savuşturabilir, daha uzun yaşamanızı sağlayabilir ve hatta sizi ameliyat masasından kurtarabilir. Nezle olmak hiç kimsenin hoşuna gitmez. Öyle görünüyor ki nezle olma ihtimalimizi azaltmak için oldukça etkili bir yöntem var. Mutlu olmak. 2003'te yayınlanan bir çalışma kapsamında ABD'de 300'den fazla gönüllüye bilinçli olarak nezle virüsü bulaştırıldı. Sonraki 5 gün boyunca semptomlar izlendi. Sonuçlar açıktı. Hayata en olumlu bakanların nezle semptomlarını geliştirme olasılığı en az mutlu olanlara göre 3 kat daha azdı. Benzer sonuçlara ulaşan başka çalışmalar da var. Olumlu düşünen ve mutlu olanların öyle olmayanlardan 7 ila 10 yıl daha uzun yaşadığı ortaya çıktı. Bu gibi çalışmalara rağmen zihnimizin sağlığımız üzerindeki etkisine bazı tıp uzmanları şüpheyle yaklaşıyor. Ancak kafamızda olup bitenleri sağlığımız üzerinde doğrudan etkisi olduğunu gösteren araştırmalar giderek artıyor. Üstelik düşüncelerimiz bazı rahatsızlıkları iyileştirmeye bile yardımcı olabiliyor. Daha da önemlisi, araştırmacılar bu mekanizmaların çalışma şeklini ve düşüncelerimizin fiziksel sağlığımızla bağlantısını artık daha iyi anlamaya başladı. Daha fazla olumlu duygulara sahip insanlar stresi daha iyi yönetiyor. Pozitif düşünce. Harvard Halk Sağlığı Okulu Sağlık ve Mutluluk Merkezi eş direktörü Dr. Laur Kabzanski bu alanda önde gelen araştırmacılardan biri. En son çalışmalarından birinde 70 binden fazla Amerikalı hemşireye ele aldı. Araştırmada en iyimser hemşirelerin en az iyimser olanlara göre yaklaşık %15 daha uzun yaşadığını keşfetti. Yaşam süresindeki bu farkın sebepleri arasında olumlu tutuma sahip kişilerin daha fazla egzersiz yapması ve daha az sigara içmesi olduğu düşünülüyor. Ama sebepler bunlarla sınırlı değil. Kabzanski, daha fazla olumlu duygulara sahip insanlar stresi daha iyi yönetiyor diyor. Dolayısıyla stresle etkileşen birçok biyokimyasal sürecin, mesela iltihaplanmaya neden olan kortizon seviyesi artışının meydana gelme olasılığı daha düşük oluyor. Stresin az olması allostatik yükü de azaltıyor. Bu terim uzun süreli stres altındaki insanların vücutlarında yaşanan genel yıpranmayı ifade ediyor. Örneğin iç organlara daha fazla yük binmesi gibi. Ancak Kabzanski'ye göre bu muhtemelen büyük resmin sadece bir parçası. Hücrelerimizde pozitifliğimizden etkilenen ve henüz farkında olmadığımız kadar biyokimyasal süreçler de olabilir. Sorun şu ki, tıbbi araştırmalar kendimizi iyi hissettiğimizde ve her şey yolunda gittiğinde değil de hasta olduğumuzda vücudumuzda neler olduğunu anlamaya odaklanıyor. İyi işleyen vücudun biyolojisine bakmakta pek başarılı değil. Çoğunlukla sadece normal veya kötü vücutlara bakıyor, diyor Kabzanski. Ama pozitif biyolojiyi de incelemenin zamanı geldi. Kabzanski'nin önceliklerinden biri hayatta olumlu baktığımızda mikrobiyomumuzun nasıl etkilendiğini incelemekti. Yani vücudumuzun içinde özellikle bağırsaklarda yaşayan bakteriler ve diğer mikroorganizmalar konusunda nasıl etkilendiğini incelememiz gerekiyor. Depresyonu bağırsak mikrobiyomundaki değişikliklere bağlayan bazı ön araştırmalar var. Kabzanski, depresyonu bağırsak mikrobiyomundaki değişikliklere bağlayan bazı ön araştırmalar var. Dolayısıyla aksi yönde de benzer etkiler söz konusu olabiliyor diyor. Ruh halimizin içimizdeki mikroplar üzerindeki etkisi çok önemli. Çünkü bu mikropların sağlığı ve yapısı fiziksel sağlığımızın çeşitli yönleriyle bağlantılı. Örneğin aşırı kilo almamızla bağlantılı. Telomerleri kandırmak, düşünme şeklimizin DNA'mızı etkileyebileceğine dair kanıtlar var. 10 yılı aşkın bir süredir Kaliforniya San Francisco Üniversitesi'nden moleküler biyolog Dr. Elizabeth Blackburn'un laboratuvarı ruh halimizin telomerlerimiz üzerindeki etkisini araştırıyor. Telomer, kromozomların ucunda duran ve koruyucu kapak görevi gören DNA parçadır. Bir hücre her bölümündeki telomerler kısalıyor ve çok kısalırlarsa içinde bulundukları hücreler artık bölünemeyip ölüyor. Kısa telomerler kalp hastalığı, akciğer rahatsızlıklarına kadar pek çok hastalıkla ilişkilendiriliyor. Blackburn, telomerler ve telomeraz yani telomerlerin zamanla kısalmasına karşı savaşan bir enzim üzerinde yaptığı araştırmalar nedeniyle 2009 yılında Nobel ödülüne layık görüldü. Blackburn'un ekibi ilk olarak uzun süreli sağlık sorunları olan çocukların annelerinin telomerlerini inceledi. Anne çocuğa ne kadar uzun süredir bakıyorsa telomerlerinin de o kadar kısa olduğunu buldular. Blackburn sonuçlar çarpıcıydı diyor. Ondan sonra zihnin DNA üzerindeki diğer potansiyel etkilerini araştırdılar. Ortalamaya vurulduğunda kötümser insanların telomerleri iyimserlere göre daha kısa görünüyor. Alaycı olmak daha uzun vadede sağlığınız için iyi değil. 400'den fazla İngiliz devlet memuru üzerinde yapılan bir araştırmada insanlara karşı daha yüksek düzeyde alaycı düşmanlık sergileyenlerin telomerlerinin daha kısa olduğu görüldü. Peki düşünme şeklimiz DNA'mızı nasıl etkileyebilir? Öncelikle uzun süre stresli olduğumuzda kortizon hormonu seviyesi yükseliyor. Blackburn, yüksek kortizon
kortizolün telomerazın yenileyici etkisini azalttığını biliyoruz diyor. Neyse ki telomeraz seviyemizi yükseltmek mümkün. Blackburn'un da dahil olduğu bir çalışmada 30 gönüllü bir inzivada günde 6 saat meditasyon yaparak 3 ay geçirdi. Çalışmanın sonunda hücrelerindeki telomeraz seviyeleri inzivaya çekilmeyen diğer gruba kıyasla 3'te 1 daha yüksek çıktı. Telomeraz artışının özellikle meditasyona bağlı olmadığı, daha çok gönüllülerin esenlik hissinin artmasından kaynaklandığı düşünülüyor. Dolayısıyla esenlik hissini arttıran her şeyin aynı etkiye sahip olması muhtemel. Mutluluğu ölçebilir miyiz? Gülümseme ölçeği insanların mutluluğu ölçme arayışı nasıl gidiyor? Sağlığınıza iyi gelen, nezleyle savaşmaya yardımcı olan ve hatta ömrünüzü uzatan mutluluk nedir? Mutlu olduğumuzda bunu anlayabiliyoruz ama mutluluğu gerçekten tespit edebilir miyiz? Kanada'daki British Columbia Üniversitesi'nde psikoloji doçenti olan Dr. Mark Holder bunu araştırmaya karar verdi. Mutluluğu depresyonun karşıtı olarak kavramsallaştırmıştım. Yani bir sürem düşünürseniz depresyonda ne kadar uzaklaşırsanız o kadar mutlu olursunuz. Bazı öğrencilerimizden tükürük ve idrar örnekleri aldı. Kortizon ve serotonin hormonlarının seviyelerini ölçtü. Hatırlatalım ki antidepresan ilaçlar serotonin seviyesini arttırmak üzere tasarlanıyor ve yüksek kortizon seviyesinde depresyonla ilişkilendiriliyor. Sorun şu ki öğrencilerin örneklerindeki kortizon ve serotonin seviyeleri onların ne kadar mutlu olduklarıyla ilişkili görünmüyordu. Holder dolayısıyla mutlulukla ilgili ilk kavramsallaştırmamın yanlış olduğunu anladım diyordu. Başka bir deyişle mutlulukla depresyon aynı spektrum karşıt noktaları olarak düşünülemez. Holder yine de vazgeçmedi. Bazı varsayımlar, biyobelirteçlere baktık diyor. Daha çok konuşmak gerekirse tahminlerde bulundum. Ardından Holder sinir hücrelerinin büyümesini kontrol eden sinir büyüme faktörlerini ölçtü ve oradan bir şey çıkmadı. Holder, mutluluğun biyokimyasını çözemedik diye itirafta bulundu. Plasebo etkisi. Hasta olduğumuzda zihnimizin vücudumuz üzerindeki etkileri söz konusu olduğunda en çok bilinen fenomen plasebo etkisidir. Plasebo etkisi etkin madde içermeyen şeker hapı gibi bir ilaç aldığınızda baş ağrısını gidermekten nezle semptomlarını hafifletmeye kadar her şeyi yapabilir. Önemli olan ilacın işe yarayacağına inanmaktır. Plasebo tedavileri yüzlerce yıldır kullanılıyor ama daha yakın tarihli araştırmalar bazı ilgi çekici bilgiler sağladı. Örneğin İtalya'da yapılan bir araştırmada ameliyattan önce hastalara verilen plasebo sakinleştiricilerinden en etkili olanların kadınlarda mavi, erkeklerde turuncu renkli haplar olduğu görüldü. Plasebo etkisi ameliyatlarda da rol oynuyor. Bazı yaygın cerrahi teknikler plasebo ameliyat ile karşılaştırılan çalışmalar yapıldı. Bu durumda hasta tam kapsamlı bir ameliyat geçirdiğini düşünüyor ama aslında sadece derisine bir kesi yapılıyor veya başka küçük bir işlem yapılıyor. Birçok çalışmada plasebo ameliyat gerçek ameliyat kadar etkili oldu. Genellikle bu gibi araştırmalar belirli cerrahi prosedürlerin gerçekten gerekli olup olmadığını sorgulamak için kullanılıyor. Ancak bazı bilim insanları plasebo etkisini tamamen yanlış anladığımızı söylüyor. Onlara göre bu plasebo etkisi sadece cerrahi teknikleri veya ilaçları sınamak için değil, hastaları tedavi etmek için kullanmalıyız diyorlar. Stanford Üniversitesi Zihin ve Beden Laboratuvarı'nın baş araştırmacılarından Dr. Alia Cram, plasebo etkisi yüzyıllardır biliniyor. Hatta bazen ilaçların karşısında bir tehdit olarak görülüyor. Çünkü bazen geliştirmesi için milyarlarca dolar harcanan ilaçlar sonunda plasebo kadar etki gösteremeyebiliyor, diyor. Ancak plasebo etkisinin iyi amaçla kullanılma potansiyeli de büyük. Cram, plasebo etkisiyle ilgili bir TED konuşmasında deneylerinde alerjik döküntülerin gidermek için etkin madde içermeyen bir plasebo krem kullandığını anlatıyor. Ancak bunun işe yaraması için doktorun sıcak ve dostça davranması gerektiğine, ayrıca işinde uzman olduğunu hastaya yansıtması gerektiğine, mesela Stanford Alerji Merkezi araştırma görevlisi yazan bir rozet takarak dikkat çekiyor. Araştırmalarımız plasebo etkisinin gerçek olduğu ve her tıbbi görüşmede etkili olduğunu gösteriyor. Cramp'a göre plasebo etkisinden daha verimli bir şekilde yararlanmak için doktorları hastalara nasıl davranacakları konusunda eğitmemiz gerekiyor. Plasebo çalışmalarının çoğunda gönüllülere ya gerçek ya da plasebo ilaç alacakları söyleniliyor. Ancak Harvard Tıp Fakültesinden plasebo araştırmacısı Dr. Ted Kapchuk, gönüllülerin hepsine irritable bağırsak sendromu için plasebo hap vereceğini söylemeye karar verdi. Tuhaf bir şekilde bu yöntem işe yaradı. Hastalar semptomlarının %60 oranında düzeldiğini söyledi. Kapchuk, 9 çalışmanın 9'unda da tutarlı bir şekilde işe yaradı diyor. Bu çalışmalar plasebonun neden işe yaradığına dair en yaygın açıklamayı baltalıyor. Açık etiket plasebo denen bu ilaçları denemek için Kapchuk'a gelen hastaların çoğu daha önce başka tedavileri de denemiş ama sonuç alamamış. Dolayısıyla hastaların
hastaların umutları ve tereddütleri de tedavide rol oynuyor olabilir. Ayrıca Kapçuk'a göre plasebolar zihinsel faktörlerin ve algıların dahil olduğu büyük bir psikososyal bileşene sahip rahatsızlıklarda daha başarılı olma eğiliminde. Açık etiketli plasebo ile sıtmayı iyileştirmek veya kolesterolü düşürmek mümkün değil diyor. Plasebo etkisinin ardındaki psikolojiyi hala tam çözememiş olsak da plasebo etkisinin vücudu etkilediğine şüphe yok. Plasebo ağrı kesiciler üzerinde yapılan araştırmalarda örneğin endorfin ve dopamin gibi nörotransmitterler bloke edildiğinde plasebo etkisi de ortadan kalkıyor. Araştırmalarımız plasebo etkisinin gerçek ve etkili olduğunu gösteriyor. Plasebo ameliyat etiği. Bazen ameliyatın yerini hiçbir şey tutamaz ama ya plasebo da onun kadar etkiliyse, zihin ameliyatının ne kadar etkili olduğu konusunda büyük rol oynuyor. British Medical Journal'da yayımlanan bir araştırmada yaygın olarak kullanılan cerrahi tekniklerin plasebo ameliyatlarla karşılaştırıldığında 50'den fazla cerrahi çalışmanın sonuçları analiz edildi. Çalışmaların %74'ünde plasebo ameliyatı olan hastalar iyileşme belirtileri gösterirken %51'inde plasebo ameliyatın gerçek ameliyat kadar etkili olduğu görüldü. Mevcut cerrahi teknikleri sınamak için plasebo ameliyatları kullanmak iyi bir yöntem. Ama plasebo ameliyatlarında işe yaradığını düşünürsek onları kendi başlarına bir tedavi olarak kullanamaz mıyız? Sahte ameliyatlar şeker hapları kadar masum değil diyor Harvard Tıp Fakültesi'nde Dr. Ted Kapçuk. Gerçek maliyetleri ve tehlikeleri var. Dolayısıyla plasebo ameliyatlarının etik olarak haklı gösterilemeyeceğini söylüyor. Ancak hastalara hapların, ilaçların veya kremlerin etkin bir madde içermediğini önceden söylendiği açık etiketli plasebo ilaçlarda bir sorun görünmüyor. Beynin gücünden yararlanmaya yönelik diğer yaklaşımda koşullandırma. Bu yöntemde vücut bilinen bir tedavinin, örneğin ağrı kesici morfin tedavisinin hiçbir etkisi olmayan bir şeyle, yani örneğin salin solüsyonuyla eşleştirilmesiyle kandırılıyor. Önce bunların ikisi birlikte enjekte ediliyor, daha sonra salin tek başına enjekte edildiğinde bile ağrı kesiciyle aynı etkiyi gösteriyor. Zihin gücü. Zihnin iyileştirici gücü plasebo etkisiyle sınırlı değil. Rus fizyolog Ivan Pavlov ünlü deneyinde köpekleri beslerken onlara metronomun tik tak sesini dinleterek köpekleri koşullandırmıştı. Ancak köpekler tik tak sesini duydukları anda salyaları akmaya başlıyordu. Hastalar üzerinde de benzer bir koşullandırma uygulanabilir. Araştırmalara göre tıbbi bir tedavi, tat veya koku gibi başka bir şeyle eşleştirildiğinde bir süre sonra o diğer şey ilaçla aynı etkiyi yaratabiliyor. Örneğin Almanya'da yapılan bir çalışmada bu teknik sayesinde gönüllülerin vücutları bir şekere tepki olarak doğal öldürücü hücreler, yani bağışıklık sisteminin bir parçası olan hücreler üretebilmişlerdi. Bu fikri temel alarak gelecekte hastaların vücutlarını koşullandırma yoluyla ağrıyı bastırmak, enfeksiyonlarla savaşmak ve alerjileri dindirmek için eğitilebileceğini düşünülüyor. Eğitimden sonra uzun süreli ilaç kullanımına gerek kalmayabilir. Tüm bu araştırmalar gösteriyor ki gelecekte hem iyi hem de hasta olduğumuzda sağlığımızı etkilemek için zihin oyunlarını daha aktif kullanacağız. Ama önemli bir soru var. Zihniyetimizi ne kadar değiştirebiliriz ki? Kapzanski kolayca değiştirmek mümkün değil diyor. Bugün daha iyimser olacağım deyip de hemen iyimser olamazsınız. O kadar kolay olsaydı hepimiz ütopik bir toplumda yaşıyor olurduk. Ama dikkatimizi odaklayarak zihniyeti değiştirebileceğimizi düşünüyorum. Ancak tıbbi tedavilerde zihin gücünden yararlanmak söz konusu olduğunda tıp camiasının da zihniyetini değiştirmek gerekiyor. Öyleyse sistemi nasıl değiştirebilirsiniz? 4. videomuzun da sonuna geldik dostlarım. Bu videomuzda da size pozitif düşünmenin ne kadar önemli olduğunu ve sonrasında hayatımızı nasıl etkilediği ile ilgili ufak bilgiler sundum. Bundan sonraki 5. bölümümüzde bellek sistemini anlatacağız ve belleğe verilerin nasıl kaydedildiği ile alakalı bir video olacak. Beyin serimiz gerçekten çok güzel ilerliyor. Hepinize teşekkür ediyorum. Takip eden dostlarım takibi bırakmasınlar. Bundan sonra, yani beyin serimiz bittikten sonra farklı belgesel serilerine de devam edeceğim dostlarım. Eğitim Masası ailesi, bir dahaki video gelene kadar kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere dostlarım. Beğenilere ve abone tuşuna basarsanız gerçekten çok önemli. Özellikle beğeniler bizim için çok önemli. Bir önceki videoları da beğeni atmadıysanız tekrardan beğeni atmak için dönerseniz çok sevinirim dostlarım. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.